iddialıyız. Alsın kullansın. Çünkü burada klinik araştırmalarla etkisi %100 ispat edilen bitkilerden bahsediyoruz. Yani ottur, çöptür demek yanlış. Bunu kim söylüyor? Ot, çöp diyen kişi bitkilerle hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok. Duymamış, bilmiyor. Kaç çeşit alıç var deseniz Türkiye'de bilmez. Kaç çeşit kekik yetişir, kaç çeşit adaçayı yetişir Türkiye'de. Nerede yetişir, nasıl yetişir, hangi özelliklere sahiptir hiç bilgisi yok. Klinik araştırması yapmamış. Alman yapıyor. Devlet orada tabii teşvik ediyor. Devletin imkanı var. Türkiye'de profesörlerimizin çoğu maaşı yeterli değil. Onlar da haklı. Para yok. Para olmayınca bir klinik araştırması 50.000 euro ile milyon dolarları bulabiliyor. Oldukça fazla. Mesela Afrika ıtırı ile ilgili 50.000 kişi üzerinde deney yapılmış. 50.000. Öksürük, bronşit, astım, nefes yolları rahatsızlıkları, enfeksiyonu olan çocuk özellikle çocuklar üzerinde ve etkisi %100 ispat edilmiş. Siz buna etkisi yoktur, şudur ama kimyasal ilaç alsa küçük çocuklar, bebekler yani çok üşütür, rahatsız olurlar. Sık sık bronşit olur, sinüzit olur, faranjit olur, küçük bebekler. Siz buna kimyasal ilaç verseniz ne olur? Bağırsaklar gitti, bağışıklık sistemi çöktü. İleride alerji hastalıkları, deri hastalıkları ortaya çıkacak demektir. Bir takım yan etkilerinden bahsediyor olmak mümkün ama şunu da altını çizelim İbrahim Beyciğim. Zaten bana da katılıyorsunuz. Biz hep yayın öncesinde sizinle de konuşuyoruz. Şimdi modern tıp denen bir olay var zaten. Tabii. Orada tıp fakülteleri, doktorlarımız, hekimlerimiz, profesörler vesaire. O da bizim her zaman zaten başımızın tacı. Ama bazen öyle noktalar oluyor ki mesela ben bunu rahmetli anneannem döneminden biliyorum. Örneğin doktor diyor ki sana yapacağımız hiçbir şey yok. Yani evine git, köyüne git, bol oksijenli ortamlarda dur, bol bol meyve sebze tüket, şifalı bitkilerden yararlan. İşte bu noktada şifalı bitkilerin gücü, kuvveti, önemi bence devreye giriyor. Yoksa modern tıp tabii ki her zaman başımızın tacı. Ama zaten alternatif tıpın hani diğer ismi tamamlayıcı tıp çok da güzel geri dönüşler olabiliyor. Avrupa'da, Amerika'da veya Asya'da modern tıp, alternatif tıp diye bir şey yok. İç içe. Orada tıp doktoru aynı zamanda Ya da evet, Naturheilkunde üzerine eğitim görüyor. Ayrı bir mesleğe gerek kalmıyor. Hemen hemen Almanya'daki mesela örnek oradan veriyorum. Doktorların çoğu aynı zamanda herbalist. Bitki uzmanı. Tıp doktoru aynı zamanda herbalist. Herbalist olmayan Almanya'daki doktorların muayenehaneleri boş. Çünkü Almanlar yıllarca kimyasal ilaç kullana perişan olmuşlar. Kimyasal ilaç kullanmak istemiyor. Tercihleri bitkisel ürün yazan doktorlara gidiyorlar. Ve doktorların hepsi de tıp eğitimi gördükten sonra Naturheilkunde üzerine eğitim görüyorlar.